Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Rüyalar binlerce yıldır insanları etkilemekte. İnsanların birçoğu rüyaları gerçek düşüncelerimize ve isteklerimize açılan bir pencere olarak yorumluyor. Kimilerine göre rüyalar gelecekteki olayları bize önceden haber verir ve bizi tehlikelere karşı korur. Ancak rüyaların şifrelerini çözmek, kilidini kırmak çok zordur. Bazı insanlar gündelik sorunlarının cevaplarını bile rüyalarda ararlar. Eski insanlar hayallerin basit bir zihin illüzyonu olmaktan ziyade çok daha büyük anlamlara sahip mesajlar olduğuna inanıyorlardı. Onlar uhrevi bir güç tarafından gönderilen mesajlardı. Yerli Amerikalılar rüya yakalayıcı ismini verdikleri bu şeyin gücüne kendilerini çok fazla kaptırmışlardı. Kuzey Amerika'daki Ojibwe tasarladığı bu rüya yakalayıcı, insanların kabus görmesini engellemek, güzel ve rahatlatıcı rüyalar görmesini sağlamak amacıyla yapılmıştı. Carl Gustav Jung ve Freud gibi ünlü düşünce adamları rüyaların insanın bilinçaltına gizlediği sırları ortaya çıkaran aracılar olduğuna inanıyorlardı. Rüyaların derinliklerinde yatan gizli mesajlar bizim bile bilmediğimiz içimize saklı sırlarımız olabilir mi? Rüyaların doğasını hala bilmiyoruz. Bildiğini iddia edenlerin de akılcıl bir şeyler ortaya koyduğunu görmedik. Ancak rüyaların uyku döngümüzün önemli bir bölümünü oluşturduğunu biliyoruz. Bu kesin. Bilim, hayal dünyasının gizemlerini keşfedebilir mi? Düşler sadece insanlara özel mi? Ya da aynı düş birden fazla insan tarafından düşlenemez mi? Hiç bir insanın hayallerini çalabileceğini düşündün mü? Kimse düşüncelerimizi okuyamaz veya ne hayal ettiğimizi bilemez mi diyorsun? Aslında yanılıyorsun. Hayallerin artık sadece sana ait değil. Çünkü bilim insanları hayallerinizi okumak için bir yol keşfetti. Rüyaların sadece fotoğrafını ya da videosunu çekmek için değil, aynı zamanda rüyaların içeriğini çalmanın da bir yolu var. Ne kadar imkansız gibi gözükse de bir sonraki nesiller başka insanların hayallerine erişebilecekler. Tabi Doktor Kaku'ya göre. Bu hayal rüya gören insanın doğrudan gelişmiş lensleri giymesi veya onun retinasına yansıtılan lensler sayesinde gerçeğe dönüşecek. Doktor Michio Kaku, zihinsel gerçek, zihnin geleceği, zihni anlamak, geliştirmek ve güçlendirmek için Bilimsel Arayış adlı kitabında şunları söylemişti. Gözlemci bir başkasının rüyasına girmek isterse önce bir stüdyoya girecek ve bir takım işlemlerden geçecek. Daha sonra kendi görüntüsü diğer insanın kontak lensleri üzerinde yansıtabilir ve kompozit bir görüntü oluşturulabilir. Yani rüyayı gören insanla gözlemcinin görüntüsü aynı kare üzerinde üst üste getirilebilir. Bunlar Kaku'nun düşünceleri. Tabi artık bunlara ne kadar hayal ya da rüya denilebilirse. Peki 2000 insan rüyasında aynı adamı nasıl görebilir? Binlercesinin belki de milyonlarca anket yapılsa milyonlarca insanın hayaline girdiğini öğreneceğimiz bu adam kim? Bu olağanüstü durumu açıklayacak bilimsel veriler var mı? Yoksa henüz çözemediğimiz bir gizem mi? Her şey 2006'da başladı. Ocak 2006'da bir hasta psikiyatristini ziyaret etti ve ona tanımadığı bir adamın yüzünü içeren garip rüyasından bahsetti. Kadın bu adamı gerçek hayatında hiç görmemişti. Ama rüyalarında sürekli onu görüyordu. Rüyasındaki adam ona sürekli hayata dair tavsiyelerde bulunuyordu. Değerli yaşam öğütleri veriyordu. Psikiyatrist kadından o adamı çizmesini istedi. Kadın beyaz kağıda aklında kaldığı kadarıyla adamın yüzünü çizdi ve masaya bıraktı. Seans bitti ve hasta odayı terk etti. Portre masada öylece kaldı. Ardından da dolaba kaldırıldı. Aylar sonra başka bir kadın aynı psikiyatriste geldi ve rüyasında gördüğü bir adamdan bahsetti. Tıpkı diğer hasta gibi onun da rüyasına sürekli aynı adam giriyordu. Bu hasta da rüyasındaki adamı çizdi. Hastanın kaleminden çıkanlar aylar önceki hastanın kaleminden çıkanla neredeyse aynıydı. Her ikisi de böyle bir adamı hayatları boyunca görmediklerinden eminlerdi. Kimdi bu adam? Aynı sokakta ya da caddede gördükleri ilginç birisi miydi? İki hasta da aynı adamı mı görüyordu? Psikiyatrist bu sorulara cevap veremiyordu. Daha sonra bu çizimleri diğer meslektaşlarına göndermeye karar verdi.
Sadece birkaç ay sonra 4 hasta bu adamı rüyalarında ve hayallerinde çok sık gördüğünü söylemişti. Hastalar ona bu adam diyorlardı. Psikiyatristler Ocak 2006'dan sadece 4-5 yıl sonra 2000'den fazla insanın bu adamı rüyalarında gördüğünü belirtti. 2000 hastanın %90'ı rüyalarındaki adamın bu adam olduğundan eminlerdi. Çizimi görenler bunu nasıl bilebildiniz diye bağırıp psikiyatristlere hayretle bakıyorlardı. Hastalar tek bir bölgede, tek bir ülkede, hatta tek bir kıtada bile değillerdi. Dünyanın dört bir yanındaki hastalar bu adamı rüyalarında görmüşlerdi. Los Angeles, Berlin, Tahran, Pekin, Moskova, her yerden hasta vardı. Bu adamı rüyalarında gören hastaların ortak bir özelliği yoktu. Peki öyleyse bu kadar insan bu adamı nasıl rüyasında görmüştü? Bir ihtimal insanlar yalan söylüyor olabilir. Bu fenomen ülke sınırlarını aştıktan sonra birçok insan bu adamı bulmayı kendilerine görev edindi. Ancak bu adamı ya da benzerini dahi bulamadılar. Bu adamı rüyasında gördüğünü söyleyen hastalardan birisi onu şöyle anlatıyordu. Büyük ve ıssız bir alışveriş merkezindeydim. Bu adam aniden karşıma çıktı ve ben ondan kaçmaya başladım. En sonunda beni süpermarketteki çocuk bölümünde yakaladı. Bana gülümsedi ve kasayı gösterdi. Sonra aniden irkiterek uyandım. O geceden beri bu adam tüm rüyalarıma giriyor. Uyanmak ve kurtulmak için bana yönü gösteriyor. Bir diğer hasta da şunları söylüyordu. Onu ilk kez gördüğümde aşık oldum. Aslında çirkin bir adam. Ama romantik davranışlarıyla beni her seferinde etkiliyor. Tatlı sözleriyle ayaklarımı yerden kesiyor. Bana mücevher alıyor, gün batımını izlemek için beni yemeğe ya da sahile götürüyor. Psikanalitik kuramının öncülerinden analitik psikoloji kuramının kurucusu Carl Gustav Jung'a göre bu adam insanlığın kolektif bilinçaltına ait arketip bir görüntü. Bu tür arketipler insanın sıkıntısı, duygusal gelişimi, yaşamındaki keskin dramatik değişiklikler ve stres sonrasında görülür. Ve bu da tüm insanların kolektif bilinçaltının bir parçası olduğu için insanların birbirleriyle herhangi bir ilişkisi olmasa da bu görüntünün insanların bilinçaltında ortaya çıkması normaldir. En ilginç teorilerden biri de şu. Bu görüş en ilginç olsa da en düşük bilimsel güvenilirliğe sahip. Teoriye göre bu adam henüz bilinmeyen bazı psikolojik yeteneklere sahip. Bu yeteneklerini kullanarak insanların rüyalarına giriyor. Yani bu adam bu teoriye göre gerçekte var olan bir insan. Birçok hasta bu adamın gerçekte yaşadığına %100 inanıyor. Bununla birlikte bu adamın gerçek hayatta rüyadakinden çok daha farklı göründüğünü düşünenler de var. Spekülasyonlardan birisi de adamın büyük bir şirket tarafından geliştirildiği ve zihin hırsızlığı için tasarlanmış bir çalışma oldu. Wow, Inception. Bu fenomenin rastlantısal olarak ortaya çıktığı ve daha sonra insanlar arasında taklit ederek yaygınlaştığını öne süren bilimsel psikososyolojik bir teori de var. Bu adamı bir yerlerden okuyan, duyan ya da resmini gören insanlar anlatılanlardan o kadar etkileniyorlar ki bir süre sonra bu adamı kendi rüyalarında gördüklerini düşünüyorlar, bu hisse kapılıyorlar. İnsanlar genelde rüyalarında gördükleri insanların görünüşlerini ve yüzlerini hatırlayamazlar. Bu noktada bu adam görüntüsü, insanların rüyalarında görüp zihinlerinde canlandıramadıkları görüntüleri tanımlamasını kolaylaştıran bir araç olabilir. Büyük oranda hatırlayamadıkları o insanı, o flu görüntüyü, bembeyaz sayfayı bu adamla doldurmak beynin işine geliyor olabilir. Adamın yüzü çoğu insanda bir tanıdıklık hissi uyandırıyor. Gözleri herhangi bir renk olabilir. Dudakların üstü ince, altı dolgun. Yüzünün alt kısmını elinizle kapattığınızda yaşlı, üst kısmını kapattığınızda ise genç gözüküyor. Yuvarlak bir yüz şekline sahip. Bu özellikler dünyada sayısız insanda var. Sanki birileri oturmuş, dünyadaki en yaygın insan tipini düşünmüş ve bu adamı çizmiş gibi. Belki de bu hikaye bir sahtekarlıktı. Bu adam olayı yıllardır birçok çevrimiçi bloglarda, forumlarda, sözlüklerde ve sosyal medyada paylaşılıyor. Ancak ilk tohum atan İtalyan sosyolog ve pazarlama stratejisti Andrea Natalia'nın sitesi, Dismen.org. Andrea'nın çoğunlukla politika ve reklamcılıkla ilgili sanat projeleri geliştirdiği bir şirketi var. Yıllar önce Dismen.org'un bu olayı beyaz perdeye aktarmak isteyen Ghost House Pictures tarafından satın alınmış olduğu da biliniyordu. Amaç milyonları sinemaya çekerek iyi bir gelir elde etmekti. Bu adam efsane miydi, gerçek miydi? Bilmiyoruz. Ancak sosyal medyada büyük yankı uyandıran ilk paylaşımlardan biri olduğu gerçek.
Peki bu adamı aranızda görenler oldu mu? Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.